Tek sıkıntı yemek. Birkaç gün aç kaldık bayağı. Ben de az önce ondan bahsettim, zorlanmadım diye aslında. Ya. Evet. Biz çok zorlandık. Siz zorlandınız mı? Aynen öyle. Yemek bulmakta Biz her çok yerde zorlandık. Türk döner. Burada bile köşede bulunca sarılasımız He, geliyor. hemen ona gidiyorsunuz. Ama genel olarak Japonya gerçekten çok düzenli, çok disiplinli, çok temiz bir ülke, çöp kutusu olmamasına rağmen. Okay, thank you. Şöyle yine konseptli bir kafe kız arkadaşımız verdi bana. Buralarda da arkadaşlar konseptli kafeler her yerde olduğu gibi buralarda da mevcut. Açay nedir? Güney Amerika'da bir palmiye türünün meyvesi. Oldukça sağlıklı, hatta süper meyve olarak da geçiyor. Şöyle sizlere bir göstereyim. Ben karışık olandan aldım. Bunun için de 1000 yen verdim. İşte Hachiko. Kimdir Hachiko? Japonya'da sadakatiyle ün kazanmış bir Akita cinsi köpek arkadaşlar. Nasıl Japonya'yı sevdiniz? Çok güzel ya ama mi? yemekleri güzel değil. Hadi ya, yemekler hitap etmedi mi? Yok, hiç hep bozdular bizi. Şöyle harika bir mantı geldi. Sizlere göstereyim. Hemen yanında az önce söylemiş olduğum ürün. Bunlar güzel bu arada. Başka sokaklar çok kötü kokuyor. Biz ilk defa bu sokakta kokuyoruz. Ama diğerleri fena. Ben- Büyük ihtimalle onu da sorduk. O da domuz yağına fazla kullanılıyor. Anladım, kullanılmasından dolayı. Nasıl ki bizdeki dönerciler çok o yağ kullanınca bir yağ kokusu geliyor ya. Ben- Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. What's your name? My name is Shishi. Shishi. Nice to meet you Shishi. Nice to meet you. Bye bye. Thank you. Japonya'da gezerken şöyle bir araba hemen önünde maşallah yazıyor. İnanılmaz. Tokyo'dan selamlar arkadaşlar tekrardan. Bugün Tokyo'nun belki de böyle en renkli, en canlı cosplaylerin yapıldığı, animelerin olduğu, konsept kafelerin dolup taştığı rengarenk sokakları görebileceğimiz bir yere getirdim sizleri. Hem gündüzünü hem gecesini gezeceğiz her zaman olduğu gibi. Çünkü bence Tokyo gündüz çok güzel fakat gece bambaşka, inanılmaz bir ambiyansa bürünüyor. Ben de her videoda böyle dengeli bir şekilde ikisini de göstermeye gayret ediyorum. Peki biz neredeyiz arkadaşlar? Harajuku Station'ın hemen önündeyim. Buraya gelmek isterseniz veya buranın neresi olduğunu merak ediyorsanız şöyle yaklaştırayım sizlere. Harajuku Station'dayız. Bu bölgenin ismi de anlayabileceğiniz üzere Harajuku. Burada genç arkadaşları böyle cosplay yapan, işte farklı farklı giyinen, rengarenk capcanlı şeyler görebileceğimizi umuyorum. Heyecanlıyım. Zaten Japonya, Tokyo kendi çok renkli. Bir de burayı hayal edemiyorum. Ben de sizlerle ilk defa beraber gireceğim buraya. Yoğun bir kalabalık var bu arada burada. Tabii ki de Japonya'nın her yerinde görmüş olduğumuz gibi. Bakın karşıda bir kız arkadaşımız hemen bir cosplay yapmış, kıyafetini giymiş. Burada bol bol göreceğiz bunlardan. Çok iyi gözüküyor ya. İnanılmaz bir özen var yani, çok belli. Evet, karşıya geçelim. Japonlar, özellikle de genç arkadaşlar şık şık giyinmeyi, işte cosplay yapmayı, anime yapmayı çok seviyorlar arkadaşlar. Her yerde karşımıza çıkıyor. Bakın yine bir arkadaşımız daha yapmış. Bugün birazcık bunları göreceğiz. Bugün birazcık Tokyo'nun renkli dünyasına böyle kapıları aralayacağız. Bu arada ilk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk, dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Ücretsiz bir şekilde bana destek olmak için videoyu beğenip yorum atıp kanala da abone olabilirsiniz. Beni hep görüyorsunuz. Kadrajım o yüzden her zaman sokağa dönük olacak. Bu videoda ben sizlerle beraber arkadan yorumlarımı yaparım. Sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız arkadaşlar. Şöyle birazcık da doğaçlama girelim bakalım. Şuradan başlayalım. Çok açım. Her zaman olduğu gibi. Açlık yine has safhada. Güzel bir şeyler yememiz gerekiyor. Japonya deyince otomatlar. Ben en sakin yerine de gittim. En kalabalık yerine de gittim. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Her zaman bu otomatları her yerde görebiliyoruz. Çok seviyorlar. Ben de kullanıyorum bu otomatları. Zaman zaman böyle kendime bir şeyler alıyorum o otomatlardan. Fakat dışarıya göre biraz daha yüksek. Mesela burada satılan içecekler 200 yen civarlarındaysa marketlerde onları 130'a 140'a bulabiliyoruz. Bu arada sizlere yen hakkında da bir bilgi vereyim. 100 Japon yeni 27 Türk lirası yapıyor arkadaşlar şu anda.
Hani buna göre fiyatları da kafanızda değerlendirebilirsiniz. Ben hem Türk lira karşılıklarını hem de Japon yeni olarak söylemeye gayret göstereceğim. Hello. Etrafımız böyle güzel güzel kafelerle çevrili. Arkadaşlar da sağ olsunlar selamlarını eksik etmiyorlar. Bu bölge bir kafe bölgesi, bir restoran bölgesi, bir canlılık bölgesi. Şöyle ben yavaş yavaş ana merkezi doğru arayışa geçeyim arkadaşlar. Fakat burada da yani evlerin güzelliği, bu düzeni tekrardan burada da görebiliyoruz. Hep söylüyorum Japonya videolarında. İnşallah canınız sıkmıyordur bu durum ama söylemeye de devam edeceğim arkadaşlar. Bir film setinin içinde gibi hissediyorum kendimi. Özellikle böyle akşam saatlerinde dışarı çıktığım zaman kendimi tam bir film setinde hissediyorum. Yani aslında bu da buraya bir örnek ki burası görece biraz daha böyle bakımsız kalmış. Fakat diğer bölgeler, özellikle benim kaldığım Otsuka'da akşam saatleri bir de yağmur yağdıysa inanılmaz, inanılmaz. Şimdi ana caddeye geldik. Şuradan hemen ana caddeye çıkacağız. Hello. İnternetten birazcık araştırma yaptım. Nerelere gidebilirim, hangi konsept kafelere diye. Yani o kadar çok önüme kafe çıktı ki hangi birine gireceğimi ben de şu anda bilmiyorum. Burası yine aynı zamanda bir alışveriş cenneti. Şu şekilde buraya gelip böyle alışverişte yapabiliyorsunuz buralarda. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Buradan TikTok canlı yayınları oluyor. Instagram'a canlı yayınlar oluyor. Çünkü renkli bir dünya arkadaşlar burası. Bakar mısınız sağ tarafı, sol tarafımızda? Evet. Bu çılgın caddeye kendimizi attık şu anda. Etrafımızda neler var neler yok şöyle bir bakacağız. Bakın konsept kafeler hemen her tarafımızda başladı. Burası bir hayvan sevebileceğiniz bir hayvan kafesi. Öyle söyleyebilirim. İçeride kedi köpekler var. Hatta şöyle bir müsaade isteyelim. Bir göstereyim sizlere. Nasıl bir yer. Bakın içerisi şöyle. Ufak domuzların olduğu bir kafeymiş burası. Öyle abi. Öyle mi? Değil mi? Nasıl Japonya'yı sevdiniz? Çok güzel ya. Değil Ama mi? yemekleri güzel değil. Hadi ya yemekler hitap etmedi mi? Yok, hiç hep bozdular bizi. Vallahi geçmiş Evet. olsun eyvallah. Sağ olasın, sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yemekler çok hoşlarına gitmemiş arkadaşlar. Yine buralarda da aynı şekilde şekerlemeci dükkanları, konsept kafeler, restoranlar. Yalnız müthiş bir kalabalık varmış. Ben bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin etmemiştim. Düşündüğümden çok daha fazla kalabalık. Yine burada da arkadaşlar aynı konsept devam ediyor. Şu şekilde şöyle ufak. Allah Allah, inanılmazmış ya içerisi. ...30 dakika ve ücretsiz içecek 30 dakika boyunca 4000 yenmiş. Bakın yine burada da. Adamlar her hayvanın konsept kafesini yapmış ya. İnanılmaz bir şey. Her hayvanı bulabiliyoruz burada. Yine sağ tarafımızda da hediyelik eşyacıların olduğu kısım. Yahu mankenleri bile anime yapmışlar ya. Bakar mısınız? İlk gözlemim olarak çok sayıda yabancı turistin de burası ilgisini çekiyor.
Tabii alışveriş anlamında da güzel bir yer çünkü. Yani çok fazla seçenek var etrafımızda alışveriş anlamında. Japonya nüfusu çok yüksek bir ülke. Fakat bunu böyle turistik bir yere gelmediğiniz zaman anlamanız pek mümkün değil. Şehir çok büyük ve düzenli yayıldığı için daha ufak yerlerde bunun farkına varmıyorsunuz arkadaşlar. Fakat böyle turistik yerlere geldiğinizde evet, Tokyo'da sayısız insan var ve ben şu anda çok kalabalık bir şehirdeyim. Hissiyatı sizlere direkt geçiyor. Bunlara hangi bölgeler örnek verilebilir? Shibuya, onun dışında Shinjuku ve şu ana kadar burası böyle oldukça kalabalığın olduğu, yoğunluğun olduğu bölgeler. Şimdi bir Japon mantısı gyoza denemek için bir restoran buldum. Oraya doğru yürüyüşe başlayacağım. Bu arada ben diyorum bu Japon arkadaşlar bu muhteşem tarzları nereden buluyorlar diye, buralardan buluyorlarmış arkadaşlar. Burası aynı zamanda bu şekilde böyle modasıyla da meşhur. Yani burada Japon modasına uygun özellikle kıyafetleri bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği, bir güzelliği var. Bakın zaten Japonlar tarafından da şu anda seviliyor burası. Nasıl mutlular, nasıl mutlular böyle bir yer buldukları için. Koşarak geliyorlar. Her sokakta bizi hem çok güzel kafeler karşılıyor hem de çok güzel mağazalar karşılıyor. Yani alışveriş yapmak için şu ana kadar benim gördüğüm en orijinal yerler burası. Fiyatlar da bir o kadar güzelmiş arkadaşlar içeride. Mesela bir deri ceket mont 110.000 yen civarlarında satılıyor. O da yani ne kadar yapıyor? Bayağı yüksek meblağlara çıkmak gerekiyor. Tabii ki de konsept, genellikle konsept kıyafetler pahalı olmaları normal. Şuraya tavşan vesaire koymuşlar. No sexual service yazmışlar bakın. Hani bizden bunu beklemeyin diyor. Şimdi buranın ana caddelerinden bir tanesine çıktık. Burada hala metro kullanmaya devam ediyorum. Her işimi metro ile hallediyorum. Herhangi bir şekilde henüz daha taksiye binmedim. İhtiyaç da duymadım açıkçası. Çünkü metro kullanımı hem çok pratik hem de beni istediğim her yere götürüyor. Yani muhteşem bir metro ağı yapmışlar burada. Gerçekten harika. Kavimler göçü gibi geçiyoruz karşıya şu anda. Videoda tarzlarını fark ediyor musunuz? İnanılmaz tarzlar görüyoruz şu anda etrafta. Yine bir ara sokağa attık hemen kendimizi. Ulaşmak istediğim yere gelmiş vaziyetteyim. Yine bir Japon restoranı konseptinde zaten. Biz de şöyle kendimize bir yer bulalım arkadaşlar. Bakalım şurası müsaitse. Hello, can I sit here? Okay, thank you. Güzel bir restoranmış. Bakın güzel lezzetler yiyebileceğimizi tahmin ediyorum burada. Okay, thank you. Japonya'da su ücretsiz arkadaşlar. Her gittiğiniz yerde mutlaka hemen böyle size bir su getiriyorlar, sağ olsunlar. Siparişi bir oluşturalım. Bakalım, merakla bekliyorum. Bir gyoza söyledim arkadaşlar. Tabii ki de buraya gelmişken yemeden olmaz. Yanına da şundan söyledim. Bunun açıkçası ne olduğuna dair çok bir fikrim yok. Fakat ne yaptım? Yanımdaki arkadaştan kopya çektim. Şu arkadaş çok iştahlı güzel yiyordu. Dedim ki bu da güzel bir şeydir diye düşündüm. Bakalım, merakla bekliyorum. Çok güzel bir yerdeyiz ama. Bakın mantılar şurada oluyor. Şöyle harika bir mantı geldi.
Sizlere göstereyim. Hemen yanında az önce söylemiş olduğum ürün soya filizinden anladığım kadarıyla yapılmış. Gayet lezzetli, hoşuma gitti. Şimdi bir mantıyı tadına bakalım. Mantı nasıl çıkacak? Valla çok güzel olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle. Enfes. Ben bir de sarımsaklı olandan söyledim. Daha da güzel olsun diye. Ah bir de yoğurt olsa üstüne 10 olacak. Şu anda 19'da kaldı. Çok lezzetliymiş ama. Harika bir yemek ve soğuk içecekle beraber, gördüklerinizle beraber toplamda 1000 yen ödedim arkadaşlar. O da 270 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Fiyat performans olarak da çok güzeldi ve böyle biraz geç gelseymişim bakın sıra beklemem gerekecekti. Bayağı önü dolmuş vaziyette. Japonların da tercih ettiği bir yermiş burası. Vallahi çok güzeldi. Çok lezzetliydi yediğim ürünler. Fiyat performans olarak da çok güzeldi. Şimdi yavaş yavaş akşamı doğru yaptık. Buranın tabii ki de akşamları da güzel. Şöyle akşamlarına da bir bakalım. Her tarafımız, sağımız, solumuz harika kafelerle dolu. Oo, şurada harika atıştırmalıklar görüyorum şu an. Bir bakalım neler varmış ya. Bir alalım arkadaşlar şurada. Chicago Mix Small Size'dan aldım. Bakalım bizi nasıl bir şey karşılayacak arkadaşlar. Hepsinin tadına bakalım istedim. Şöyle bir şey. Güzel gözüküyor. Toplamda da bunun için 510 yen veriyorum arkadaşlar. Okay, thank you very much. Şöyle. Hemen tadım testine geçeriz şimdi. Nasıl bir şey karşılayacak bakalım bizi. Şöyle bir araba hemen önünde maşallah yazıyor. İnanılmaz. Büyük ihtimalle Türk arkadaşlardı. Önüne maşallah yazmışlar arabanın. Bir egzoz da katmışlar. O şekilde ara sokaklarda geziyorlar. Bu arada aldım arkadaşlar. Tadımını da yaptım. Şöyle sizlere göstereyim. Valla 500 yen için çok iyi ya. Gayet lezzetli. Özellikle karamelli olana ben zaten bayılıyorum. Daha önce de yemiştim burada. Tuzlusu da çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Geldiğinizde şöyle atıştıra atıştıra gidebilirsiniz. Fark etmeden akşam saatlerini yapmışız bile. Herkes şu mor şeyden yiyor arkadaşlar. Burada oturmuşlar. Bu şekilde böyle şu mor şeyden yiyorlar. Biz de yiyelim. Bizim eksiğimiz nedir? Anladığım kadarıyla şuradan alıyorlar. Lanikai Juice diye geçen yerden alıyorlar. Şöyle bir bakalım öncelikle menüye. Evet arkadaşlar zaten mor mor giyinmişler de. Bakın şurada. Böyle bir yer karşıladı bizi. Yine burası da bakın oldukça güzel yapılmış. Şuradan sipariş oluşturacağız. Şuradan da teslim alacağız anladığım kadarıyla. Restoranlarda dahi görüyorsunuz böyle nizam, disiplin, kural uyuyor arkadaşlar. Fakat inanın bana şunu hazırlamak, toplasanız, yani şu sistemi kurmak bence bir gün, yarım gününüzü falan alır ama muhteşem bir düzen burada. Ve yine tabii ki de olmazsa olmaz siparişlerimiz her zaman otomatlardan. Evet, siparişimizi verdik şöyle. Şimdi burada arkadaşımız bizler için şu anda hazırlıyor arkadaşlar. Evet, açaimi aldım. Ben de herkes gibi böyle kenara oturdum arkadaşlar şu anda. Açai nedir? Güney Amerika'da bir palmiye türünün meyvesi. Oldukça sağlıklı, hatta süper meyve olarak da geçiyor. Şöyle sizlere bir göstereyim. Ben karışık olandan aldım. Bunun içinde 1000 yen verdim. Şöyle içinde her şey var. Tam bir enerji bombası diyebiliriz galiba bunun için. Şöyle bir tadımına geçelim. Üstte zaten harika meyveler var. Bowl dedikleri galiba olay oluyor. Şöyle bakın. Hava biraz serin olmasına karşın çok iyi gidiyor arkadaşlar. Enfes bir lezzetli fakat hava birazcık soğuktu arkadaşlar. Daha şöyle sıcak bir havada yenirse daha güzel olabilir. Yani ilk geldiğimde yeseydim daha güzel olabilirdi benim için. Fakat müthişti. Hepsini bitirdim. Valla tadını çıkarttım. Burada zaten herkes bakın böyle sağda solda oturup oradaki açailerini yiyorlar. Öyle bir konsept var burada. Şimdi şuradan bir karşıya geçelim.
Akşam saatlerini yaptık. Buralar daha da hareketlendi, canlandı. Şöyle sizlerle buraları gezmeye devam edelim. İnsan yoğunluğuna bakar mısınız? Renkli neon tabelalar yanmaya başlamış. Benim için Güneydoğu Asya da aynı şekildeydi. Uzak Doğu da aynı şekilde devam ediyor. Ne zaman ki akşam oluyor, tabelalar ışıklanmaya başlıyor. Ayrı bir, ekstra bir hoşuma gidiyor. Buralarda, bu şehirde, bu sokaklarda gezmek. O sebeple böyle videolarda sizin de daha çok hoşunuza gideceğini tahmin ettiğim için gezimi genellikle böyle akşamüstü saatlerine getiriyorum. Gündüz de biraz sizlerle geziyoruz. Ondan sonra da hemen akşam saatlerine geçiyoruz. Akşamlar daha güzel arkadaşlar buralarda. Sizin de yolunuz Japonya'ya düştüğü zaman veya Güneydoğu Asya ülkelerine, Uzak Doğu'ya hani akşamları dışarı çıkmaya mutlaka özen gösterin. Bu şehrin ışıkları arasında kaybolmak akşamları güzel oluyor. Yine sağımız, solumuz, her tarafımız gerek alışveriş merkezleri, gerek yeme içme. Japonlar da fotoğraf çektirmeyi çok seviyor tabii ki de. Güzel güzel pozlar. Turistler de bazen kıyafet kiralayabiliyor burada. Özellikle hanımefendiler daha çok seviyor tabii kıyafetlerle. Geleneksel Japon kıyafetleriyle veya anime kostümleriyle buralarda poz veriyorlar. Yaklaşık 5-6 video oldu Japonya'dan. Sizin de görüşlerinizi vallahi çok merak ediyorum. Siz nasıl buluyorsunuz Japonya'yı? Veya daha önce Japonya'ya geldiniz mi? Burayla alakalı yine önemli farklı bilgiler bana verebilirsiniz. Geçenlerde bir şey okudum. Ramen yiyoruz ya burada. Mesela ramen yerken arkadaşlar normalde burada böyle toplu taşımada veya kalabalık yerlerde hani ağzını şapırdatmak çok güzel karşılanmıyor. Tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi. Fakat ramen yerken ne kadar çok ağzımızı şapırdatırsak aslında o kadar çok beğenmiş oluyormuşuz rameni. Burada bir o saygı ve beğeni göstergesiymiş. Sokaklar yine her zaman olduğu gibi kalabalık. Şu sokaktan gidelim. Ondan sonra da tekrardan Takeshiya Street'e yani buranın en hareketli sokağına bir gireriz. Akşam saatlerinde neler oluyor bir oraları da görürüz. Çok orijinal ürünler var yalnız. Yani gerçekten böyle alışveriş yapmak için özellikle orijinal böyle hiçbir yerde bulamayacağınız, yalnızca Japonya'da bulabileceğiniz kıyafetler konusunda burası tam bir cennet, tam bir merkez. Yine buralarda dövmeciler de mevcut. Ara sokakların güzelliğine bakar mısınız? Her biri birbirinden güzel, her biri birbirinden özel. Bakın yine buralarda da böyle orijinal kıyafetler arkadaşlar. Şu gömlek falan çok şık ya, çok güzelmiş. Burada bir Türk restoranı. Hemen bakın mekan Türkiye yazıyor. Merhaba, kolay gelsin. İyi akşamlar. Buralardan da arkadaşlar gelip bu tarz böyle Türk restoranlarından da bir şeyler alabiliyorsunuz. Japonya'da Türk restoranları var. Hani oldukça fazla sayıda burada Türk restoranına denk geliyorum. Fakat ben buraya gelmişken açıkçası Japon mutfağına, Japon lezzetlerini daha çok tercih ediyorum. Hani nacizane benim de tavsiyem sizlere odur. Gerçi videodaki arkadaş yeme içme konusunda zorlandık diyor fakat gerçekten çok güzel ürünler var. Özellikle benim favorim bu yakitori diyorlar sanırım. Bizdeki tavuk şiş gibi. Valla bayılıyorum onlara. Mutlaka böyle nerede görsem hemen bir yakitori alıyorum kendime. Az önce gördüğünüz bir gyoza yedik. Çin mantısını andırıyor. Japon mantısı. O da mesela çok lezzetli. Zaten ramen olmazsa olmaz arkadaşlar. Onun da lezzeti bambaşka. Yani buralarda yeme içme konusunda çok önyargılı olmayın. Hemen gelir gelmez böyle kendinizi bu lezzetlere atın. Çiçekçinin güzelliğine bakar mısınız? Restoranlar hep böyle ufak.
Tabii çok kalabalık bir ülke, çok kalabalık bir şehir. O sebeple buralarda böyle genelde yerleşim yerleri de ufak oluyor arkadaşlar. İnternette de hatta hep böyle görürüz ya, Japon evlerini çok ufaktır, çok miniktir. Gerçekten öyle. Burada da onları görebiliyoruz. Aslında bu yatay mimari dedikleri olay da burada gelişmiş vaziyette. Bakın etrafımızda bazı bölgeler dışında çok yüksek katlı binaları görmüyoruz. Tabii ki de bazı bölgelerde yüksek katlı binalar var fakat genel anlamıyla genelde ufak. Şu ara sokaklar mesela gece böyle ıssız gözüküyor bakın. Ama asla tekinsiz değil. Yani burada tekinsizliğe karşı bir kere dahi bir şey hissetmedim. İstediğiniz gibi ara sokaklara girebilirsiniz. Hatta böyle kafanıza göre bir mahalle ismi yazın. Gidin arkadaşlar, atlayın metroya gidin. Bahsettiğim restoranlar şu şekilde. Menüleri de genelde böyle dışarıda resimli bir şekilde gösteriliyor. İşte burada yine bakın bir sürü orijinal farklı kıyafet, ürün. Çizmeler olsun, pantolonlar olsun. Yavaş yavaş çiçekçimiz toplanıyor. Müthiş bir çiçekçiymiş ya. Çok tatlı. Buraya gelirken kesinlikle bir seyahat bütçesi ayırmak gerekiyor. Bir de ekstra alışveriş bütçesi ayırmak gerekiyor. Çünkü her şey o kadar güzel ve orijinal ki arkadaşlar. Ya her şeyi şu anda almak istiyorum. Allah'tan seyahatim daha devam ediyor. Çantamı doğru kullanmam gerekiyor. Hani benim böyle kendimi avutabileceğim bir yönüm var. Ama yalnızca Japonya'ya gelip bu alışverişliklerden almasaydım kafayı yerdim. Burada yine şöyle rengarenk bir atmosfer. Waffle'lar, dondurmalar, içecekler, yiyecekler. Ve tekrardan en hareketli caddedeyiz şu anda. Geçen yabancı bir vlogger'ın videosuna denk geldim. Altında bir yorum yazmış arkadaş. Japonya'yı izlerken huzur duyuyorum diye. Gerçekten öyle bir atmosfer var buralarda. Yine bakın çılgın atıştırmalıkların olduğu bir restoran. Şurada da yine konsept bir kafe. Ve 3 katlı, 4 katlı bunlar. Tabi olmazsa olmaz Pokemon'lar her yerde. Herhalde Pokemon bu animeler arasında en öne çıkanlardan. Hepimizin izlediği, bildiği. Bakın burada şu tarz ayakkabılara kızlar bayılıyor. Şöyle. Gerçi erkek arkadaşlar da giyiyor. Kocaman kocaman arkadaşlar. Topuğa bakar mısınız? Şu kadar. Buraya geldiğinizde dikkat edin. Her yerde göreceksiniz. Bunlardan giyen arkadaşlar. Şöyle. Nasıl yürüyorlar hayret ediyorum. Gerçekten çünkü topuk çok çok yüksek. İnanılmaz bir topuk var. Bakın şu şekilde yine. Burada arkadaşlar. Şurada rengarenk şekerlemeci bir dükkanı var. Bir bakalım. Bakın şu şekilde. Her şeyi kurutup yiyorlar arkadaşlar. Farklı farklı şekerlemeciler. Ha, şuradan deneyebiliyoruz. Bir tanesini deneyelim. Mandalina. Güzel. Fena değil. Tercih edilebilir. Yine geldik bizim domuz kafelere. Ya ben aslında bunlardan bir tanesine girmek istiyorum. Özellikle köpek olanlar olabilir. Fakat kediye karşı alerjim var. Köpeğe karşı da zaman zaman tüylerine karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyorum. Bu nasıl bir reaksiyon oluyor? Çok hapşırıyorum, işte burnum tamamen tıkanıyor, kaşınmaya başlıyorum. İçeride de yoğun bir tüy ve hayvan yoğunluğu olduğu için birazcık endişeliyim. O sebeple aslında girmiyorum. Fakat bence siz geldiğinizde
Eğer böyle bir probleminiz yoksa deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Merhaba. Türk'üm siz? Siz de. Ay, merhabalar. Bu arada video çekiyorum. Problem olur mu sizin Yok, için? hayır, sorun. Tamam, süper. Sohbet edelim mi çok azıcık? Nasıl buldunuz? İsminiz neydi? Serap. Serap. Dilara. Gökberk, ben de memnun oldum. Beğendiniz mi Japonya'yı? Evet, çok beğendik. Yani sokak düzeni, stilleri, her şey çok güzel. Tek sıkıntı yemek. Birkaç gün aç kaldık bayağı. Ben de az önce ondan bahsettim, zorlanmadım diye aslında. Ya. Evet. Biz çok zorlandık. Siz zorlandınız mı? Aynen öyle. Yemek bulmakta Biz her çok yerde zorlandık. sürekli döner. Burada bile köşede bulunca sarılasımız He, geliyor. hemen ona gidiyorsunuz. Ama genel olarak Japonya gerçekten çok düzenli, çok disiplinli, çok temiz bir ülke çöp kutusu olmamasına rağmen. Evet, çöp Çöpümüzü kutusu. elimizde taşıyoruz. Kesinlikle, ama ben de öyle olsun. yapıyorum. Bu kadar kalabalığın içinde sessizlik yani. Burası Evet, yine çok kalabalık. sessiz. Kesinlikle. Ama ona rağmen birçok sokakları, caddeleri mükemmel. Yani bir düzen içerisinde. Ben film bulunuyor. seti gibi diyorum zaman zaman. Aynen. Gerçekten film Kesinlikle setinin Her içinde yeri geziyorum. çekilesi böyle. Her tarafı çekmek istiyorum. Kesinlikle öyle. İlk defa geldiniz Japonya'ya. ilk Ne kez kadardır geldim. buradasınız? 4 gündür buradayız. değil mi? Aynen, Dört. aynen 4 gün Bir oldu. 4-5 günümüz daha var. 8 günlüğüne falan. 8 gününde. süper. Burada gördüğüm en ilginç şey Evet, nedir? domuz sevme etkinliği. Evet, insanlar. Çok etkilendim, çok şaşırdım az önce. Çok ilginç yani. Farklı değil mi? Galiba köpeklerin olduğu yine aynı şekilde orada kafeler de domuz var. sevme şeyi var böyle. Onları izledik az önce. Süper. İyi tatiller diliyorum size. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bu arada kanalımın ismi, kendinizi izlemek isterseniz Gezsek'te beraberiz. Gezsek de beraberiz. Evet. Gezsek de. Instagram var mı? Var. Instagram'da da aynı Orada şekilde. da olacak mı? Orada olmayacak. YouTube'da olacak. Şu. Evet. Şu. Gezsek de beraberiz. Evet. Tamam. Takip Tanıştığıma çok memnun oldum tekrardan. de. Görüşmek üzere. Güzel İyi oldu. tatiller. Akşamlar. Burada görmek. Aynen. Güzel denk geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Say hello. Hello. DJI. DJ. Yes, DJI Osmo Pocket. You know? No, I don't know. Yes. どこで買えたんですか Yeah. ミニですね。 Yeah, this mini. It's very good. Yeah. How much is it? I think $500. Five? $100. $100. Yes. Oh, okay. Yes. Okay, nice to meet you. What's your name? My name is Will. Will. Where? Yeah. My name is Berk. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. What's your name? My name is Shishi. Shishi. Nice to meet you Shishi. Nice to meet you. Bye bye. Thank you. Hanımefendinin kamera ilgisini çekti. Onunla alakalı birkaç soru sordu. 2 tane de Türk arkadaşla karşılaştık. Onlarla da sohbet ettik. Bakın onlar da yemek konusunda zorlanmışlar. Acaba ben uzun zamandır bu coğrafyada gezdiğim için artık bir Asyalı mıyım? Öyle düşünmeye başladım. Yavaş yavaş, çünkü ben yemek konusunda hiç zorlanmadım Japonya'da. Tam aksine çok hoşuma gitti. Ya Filipinler'de mesela zorlanmıştım. Filipinler'de böyle yerel lezzetler bulamamıştım. Fakat Japonya'da bu konuda gerçekten hiç zorlanmıyorum. Belki de söylediğim gibi ben uzun süredir bu coğrafyada olduğum için birazcık aşinayım artık bu tatlara. Yine etrafımızda bu şekilde böyle waffle'cılar, yine bir kebapçı var. Yani tanıdık tatlar, tanıdık dokularda, lezzetlerde buralarda bulmak mümkün arkadaşlar. Zaten özellikle şunlar işte, waffle'lar olsun, diğer bu tarz lezzetler olsun, her yerde karşımıza çıkıyor. Onları değerlendirebiliriz. Şu şekilde burada fotoğraf çekilme yerleri var. Tüm böyle yine Japonların çok ilgisini çekiyor. İçeride farklı gözlük alıyorsunuz, işte şapka alıyorsunuz, farklı yine takılar, tokalar mevcut. Onlarla onları taktıktan sonra fotoğraflarınızı çektirebiliyorsunuz. Öyle bir konsept var burada. Çok wafflecı var burada. Yine bakın. Bir de şu olayı çok seviyorum. Şu şekilde görsel olarak her şeyi buraya koyuyorlar. Siz ne yiyeceğinizi önceden biliyorsunuz. Çok da güzel koktu, biliyor musunuz? Şu anda şurada arkadaşlar yiyor. Biz de bir waffle yesek mi? Hadi biz de bir waffle yiyelim ya. Yine dayanamadım. Geldim. Waffle sırasındayım arkadaşlar. Söyledim kendime bir waffle. Waffle'ın gelmesini bekliyorum ama müthiş kokular var. Bir de arkadaşlar, yani burada herkes oturmuş. Bütün arkadaşlarımız keyifli tadını çıkarttıkları için ben de tabii ki de geldim. Ben de bunun tadını çıkartacağım.
Japonlar bu konuda çok şanslı. İnanılmaz lezzetleri var çünkü sağda solda. Gayet güzel lezzetler. Zor değil. Zor değil. Bunlar güzel bu arada. Başka sokaklar çok kötü kokuyor. Biz ilk defa bu sokakta sokağa geldik bu arada. Ama diğerleri fena. Ben- Büyük ihtimalle onu da sorduk. O da domuz yağına fazla kullanılıyor. Anladım, kullanılmasından dolayı. Nasıl ki bizdeki dönerciler çok o yağ kullanınca bir yağ kokusu geliyor ya. Ben uzun zamandır bu coğrafyada geziyorum. İşte Tayland, Vietnam o taraflarda. O zaman Ben alışmış alıştım. damak Video siz konuştuktan sonra ben de söyledim. Evet. Ben de ilk kez gelseydim zorlanırdım büyük ihtimalle. Biz yani bugün artık böyle yavaş yavaş o kokuya alışıyoruz. Alışıyor, süper. Bakalım dedi ki pankek var mı diye. İyi yaptınız. Şöyle bir şey geldi. Kocaman bir krebin içinde brownie'si, çileği, dondurması, farklı lezzetleri oldukça da büyük arkadaşlar. Bu arada bunun için 1000 yen verdim. Fakat bunu hem yiyip hem çekmesi benim için çok zor olacak. Ben bunun tadını çıkartayım, ondan sonra devam edelim. Ben de bu arkadaşlar gibi şöyle bakın kenarlara geçeceğim. Hatta şöyle gerekirse çökeceğiz arkadaşlar. Bunun tadını çıkartacağız. Yapacak bir şey yok. Burada böyle köşe başları bu şekilde yeme içme konusuna ayrılmış vaziyette. Elimde kamerayı görünce hemen bana selam verdi. Arkadaşlar ben bulunduğum bölgeden ayrıldım. Shibuya'ya geldim. Bir metro yolculuğu 5 dakika 150 yen. Oldukça yakın, çok pratik. Shibuya'da buranın böyle en hareketli bölgelerinden bir tanesi. Hatta zirvenin başında olabilir. Metrodan çıktıktan sonra sizi Hachiko karşılayacak. Kimdir bu? Şimdi kendisini şöyle bir sizlere heykelini hemen göstermek istiyorum. Gösterdikten hemen sonra zaten hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bu arada böyle bir sıra var. Yanına gidip fotoğraf çekilmek için. İşte Hachiko. Kimdir Hachiko? Japonya'da sadakatiyle ün kazanmış bir Akita cinsi köpek arkadaşlar. Sahibi her gün işe giderken bu köpek sahibini beklemek için buraya geliyor. İşe onu yolcu ediyor, arkasından da onu karşılıyor. 9 yıl boyunca buna devam ediyor. Fakat bir gün sahibi vefat ediyor. Fakat Hachiko tekrardan onu beklemeye devam ediyor, sahibi vefat etse dahi. O sebeple kendisinin de hemen metronun bu kısmına bir heykelini dikiyorlar. Böyle aslında duygusal, dokunaklı bir hikayesi var. Buraya geldiğiniz zaman bir fotoğrafını çekebilirsiniz, bir heykele bakabilirsiniz. Şimdi Shibuya'nın arka sokaklarına doğru gezmeye başlayalım. Evet, Hachiko ile fotoğrafımızı çektirdik. Güzel bir hatıra oldu. Şu anda da buranın en meşhur yaya geçidindeyiz arkadaşlar. Günde buradan 2 milyon kişinin, hatta 3 milyon kişinin geçtiği tahmin ediliyormuş. Aynı anda da hafızam beni yanıltmıyorsa 3000-4000 kişi karşıdan karşıya geçebiliyormuş. Hani birçok insan fotoğraf çektirmek için zaten karşıdan karşıya geçerken duruyor. Birazcık geç kaldık biz. Güzel, geçtik. Shibuya benim gerçekten sevdiğim bir bölge oldu. Burası hem çok hareketli hem de böyle doğallığını koruyor aynı zamanda. Öyle bir güzelliği de var. Hani Japonların da çok fazla tercih ettiği bir yer. Shinjuku biraz daha böyle arkadaşlar gece hayatına yönelik ve belli bir saatten sonra biraz daha böyle sadece işte gece eğlenmeye gelenler kalıyor. Fakat burası daha fazla alternatif sunuyor size. Hani benim kısıtlı sürem olsa, atıyorum Tokyo'ya bir gün ayırabiliyorum. Yani listemin ilk başına Shibuya'yı ekleyebilirdim. Çünkü Shibuya'da aradığım her şeyi bulacağım. Hem eğlence, restoran, kafe, bar, işte bu kültürü hissetmek. O yüzden sizlere de tavsiyem Shibuya böyle listenizin ilk sıralarında yer alabilir. Hem de burada ikonik yerler birbirine oldukça yakın. Gezip görebileceğiniz yerler birbirine oldukça yakın. Ben de aslında bu videonun ilerleyen kısmında birazcık sizlere buraları göstermek istiyorum. Birazcık buraları sizlerle beraber keşfetmek, gezmek istiyorum. Epey bir Türk arkadaşla karşılaşıyoruz Japonya'da. Türklerin sevdiği destinasyonlardan bir tanesi Japonya. Aslında bunun altında yatan sebep de tabii ki de vizesiz olması. 3 ay boyunca burayı vizesiz bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Girişte benden herhangi bir şey sormadılar. Herhangi bir problem yaşamadım. Fakat bazı arkadaşlardan soruyorlarmış. Hani varsa geri dönüş biletiniz,
konaklayacağınız yerin bir çıktısı. Bir problem yaşayacağınızı tahmin etmiyorum arkadaşlar. Zaten banka hesabınızda da belli bir miktar para olacaktır. En kötü ihtimalle onu screenshot görüntüsünde alabilirsiniz. Burası çok karışık, çok daha büyük diğer gezdiğimiz yere göre. Diğer gezdiğimiz yer biraz daha böyle konsept kafeleriyle aynı zamanda giyimle öne çıkıyor yine. Fakat burada aradığımız her şey var. Bana sorarsanız hangisi daha güzel diye, valla ikisinin de yeri çok ayrı. Hani ben o taraftan da çok keyif aldım. Buradan da çok keyif alıyorum. Hani buraya zaten birkaç kere daha önce de geldiğim için bildiğim yerler. Burada bulunmayı seviyorum arkadaşlar. Shinjuku'dan ziyade burayı ben daha çok sevdim. Yine bir Türk restoranı, bir Türk dönercisi. Hemen merkeze açılmış. Ben bunu burada çalışan bir arkadaşa sordum. Seviyorlar mı diye Japonlar. Seviyorlarmış arkadaşlar. Fakat bir şey söyledi. Tam anlamadım ama galiba but ya da göğüs kısmı olup olmadığını ayırabiliyorlarmış. Yani hani birazcık böyle o konuda seçicilermiş. Tam doğru neyi ayırdıklarını şu an inanın hatırlamıyorum ama hani böyle hep kusursuza yakın yapmaya çalıştığından, onların seveceği tarzda yapmaya çalıştığından bahsetmişti kendisi. Yani Japonlar yeme içme konusunda birazcık hassaslar. Bunu zaten anlayabiliyoruz. O sebeple böyle gittikleri restoranlar da keza benim de gittiğim restoranlar kusursuza yakın işliyor arkadaşlar buralarda. Ben en çok ama şu restoranları seviyorum. Şöyle menüsü kapıda oluyor. İçeri giriyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde, hatta böyle barbekü tarzı genelde çıkıyor. Barbekü tarzı tadına varıyorsunuz bu lezzetlerin. Sokaklarda kaybolmaya devam edelim. Buranın en güzel yanı, kullanmamıza gerek duymuyorum navigasyon arkadaşlar. Navigasyona gerek yok bu ülkede, bu şehirde gezerken. Çünkü gittiğiniz her yer zaten güzel. Yani herhangi bir ayrıma ihtiyaç duymuyorsunuz, inanın bana. Alelade her sokağa dalın. Her sokakta gezin. Her sokakta mutlaka ilginizi çekecek, size farklı gelecek bir şeyler var. Japonya anlatıldığı kadar temiz mi, düzenli mi? Anlatıldığı kadar temiz ve düzenli arkadaşlar Japonya. Yani bu bölgeler, kalabalık olarak gezdiğimiz yerler, işte atıyorum şurada bira şişeleri vesaire, izmaritler, bazı yerlerde çöpler vesaire var ama bu yalnızca bu turistik bölgede. Bu da çok ufak bir alan. Yoksa diğer kaldığımız yerlerde her şey tıkırında, her şey müthiş işliyor. Japon barları nasıl oluyor? Genelde şu şekilde oluyor. Şöyle ufak yapılmış, içlerine giriyorsunuz. Güzel, hoş zaman geçirebiliyorsunuz buralarda. Böyle her tarafımız yeme içme. Yine alışveriş merkezleri her tarafımız. Yine burada Japon tatlı hanımefendiler yürüyorlar hızlı hızlı. Japon arkadaşlar sıcakkanlı mı? Sıcakkanlılar arkadaşlar. Kimi biraz daha böyle utangaç, biraz daha mesafeli ama geneli sıcakkanlı. Zaten kıyafet tarzları bomba. Bakın burada böyle bir yer var. Burada böyle bir ayıcık var. Burada böyle bir... Hello. Yeah. Süper. Burada herkes durmuş, fotoğraf çektiriyor. İkonik bir bölge, Shibuya'ya bakan. Bizler de yürüyelim şöyle bir. Dört yol ağzı burası. Tam böyle merkezi. Karşıda çok büyük bir arkadaşlar teknolojik alışveriş marketi bulunuyor. 5 katlı. Aradığınız her şeye şu karşıdaki yerden ulaşabilirsiniz. Ben bir girip gezmiştim. Ya bayağı her şey var içeride yani. Her şeye ulaşabilirsiniz. Gerek dünya markaları, gerek... Hello. What's your name? Andy. Andy. My name is Berk Andy. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Andy baktım kameranın arkasından el sallıyor bana, gülümsüyor. Abur cubur yeme içme, rengarenk işler olsun. Zaten Japonlar bayılıyor onlara. Hani onlar oldu mu Japonların tamamdır. Bizim kutsal
tabii ki de yerimiz oyun. Burada herkes deli gibi oyun oynuyor arkadaşlar. Hatta biz de bir şansımızı deneyelim. Kendime bir limit koydum. 100 hakkım var arkadaşlar. 100 yen. O da 25 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. 100 yenle bir defa şansımı deniyorum burada. Ya benim de kumarım bu aslında. Şimdi bir tane şöyle güzellerden oyuncağa gidelim ama. Evet arkadaşlar, şansımızı burada bir deneyelim. 100 yenimi attım ve oyun başladı. Evet, şu anda yukarıdaki benim. Ben geçen kızdan bir taktik öğrendim. Şu ipleri var ya, onlara geliyorlar arkadaşlar. Şansımızı deneyelim. Yes, go. Olmadı. Ya bırak Allah aşkına. Benim için bitmiştir artık. Bu oyuna bir daha para kaptırmıyorum arkadaşlar. Tamamen bırakıyorum bu işi. Hello. Olmayacak. Çocuk da sinirlendiğimi anladı. Yetti gari. Shibuya'da hayat tüm hızıyla devam ediyor. Yavaş yavaş dilerseniz sizlerle bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Shibuya'yı detaylı bir şekilde daha önce de gezdim. Dilerseniz o videoma da bakabilirsiniz. Yine kanalımda Shinjuku videolarım da var. Gerek gündüzüyle gerek gecesiyle Japonya'yı keşfetmeye, sizlere göstermeye devam ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Japonya hakkında, Tokyo hakkında ve Shibuya hakkında tabii ki de. Elimden geldiğince sizlere buraları yansıtmaya gayret gösteriyorum. Japonya'nın ilk videosunda da söylemiştim. Japonya'da biraz daha böyle günlük vloglar tarzı, biraz daha sık, biraz daha çok video çekmeye çalışıyorum. Çünkü her yanıyla bambaşka bir kültür, bambaşka bir coğrafya, bambaşka insanlar. Her şey gerçekten o kadar renkli, o kadar güzel ki çekecek çok şey var. Yani videoyu kapatmayıp devam dahi edebiliriz aslında ama sonuna gelelim arkadaşlar yavaş yavaş. Umarım siz de izlerken en az benim kadar keyif almışsınızdır. Bakın Japon kız arkadaşlarımız yine böyle güzel güzel giyinmişler. Saçlar yapılmış. En çok hangi rengi seviyorlar diye sorarsanız bana kalırsa sarıyı çok seviyorlar. Aynı zamanda da pembeyi çok seviyorlar. Genelde böyle cosplay tarzı, anime karakteri tarzı giyinen kız arkadaşlar bu iki rengi çok çok ön plana çıkartıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Hoşça kalın. Tokyo'dan, Japonya'dan, Shibuya'dan selamlar, sevgiler herkese. Şu kalabalığa, şu yoğunluğun güzelliğine bakar mısınız? Japonya'yı seviyoruz. Tokyo'yu seviyoruz. Devam edeceğiz.